amcacığım. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün dedik ki amcama bir misafir olalım. Hoş, Biraz sohbet edelim dedik. hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Amcacığım sen nerede dünyaya geldin? Ben buranın eski ismi Macirin Cedid. Yeni ismi Çakmak. Ben 1941'de Çakmak'ta dünyaya geldim. 41'de. Babam mesleği çiftçi. Babam esas pirinç ekerdik biz buraya, pirinç. Karşı Gedikli köyü var. Gedikli köyü, Kırışkal köyü, Şekerova ovalarını rahmetli babam pirinç ekerdi, pirinç. O Emel Gölü mü diyorlardı oraya? Hemen Gölü bu düşen alt kısmına düşer. Bitişik yani düşekle Emen Gölü bitişik. Biz öz iki kardeşiz. Bir rahmetli oldu, ben yaşıyorum. Bu da benim Yaşar Hasan üvey kardeşlerim. Benim babam rahmetlik iki evli. Annemin birinin adı Hayriye, birinin adı Zeynep. İkisinin de Allah rahmet eylesin. Biz Kafkas Maci'yiz. 1285 tarihli iskan tapularımız var bizim. Kafkasya'dan çıkmışlar, yaya olarak kırıla kırıla buraya gelmişler. Burası eskiden çöl. Ya o zaman Rusya'nın kılıcı geziyor. Bunları Çerkezlere sürgün etmişler. Ruslar. Ruslar Çerkezlere sürgün etmişler. Hatta şimdi bizim köyümüzün ismi benim sizin gibi gazeteci var. Neydi adı onun, Yalçın mıydı? O Kafkasya'ya gitmiş. Şu anda bizim köyümüzün ismi adige olarak orada kayıtlı. Köyümüzün ismi Macirin Cedid. Çakmak şimdi neden çakmak? Çakmak üçüncü yer olarak seçiyorlar. Buraya iskan oluyorlar. Yoksa esas Erdiş, Tatvan, Van bizim ana yurdumuz. Şimdi Dedengir buraya geliyor. Baban burada çiftçilikle uğraşıyor değil mi? Evet. Pirinç çekiyorsun. Çiftçilik, hayvancılık bu tür şeylerden. Şimdi siz dünyaya geldiniz. Baban tabi bir toprak evde dünyaya geldiniz değil mi? Tabii topluyor. Şimdiki modern evler nerede o zaman? Nasıldı o zamanki evler? Hu muydu? Eskiden bizde şey dedik, meşe çalı. O çalıdan getirirlerdi, ondan örerlerdi. Berdi dedik, berdi. Berdi getiririz. Berdiyle o evin üstünü yaparlar. Ondan sonra orayı şeyle suvarlar. Çamurla suvarlar. Saman şeyinin mayası onun. Çamur Onu tutsun katmaz. diye değil mi? O tabii onu katmazsan tutmaz. O şekilde evin işte bölümlerini yapıyorlar. Mutfak, banyo bunun gibi. O şekilde. Okula gitme şansınız oldu mu okula? Oldu. Sıtık'tan Dalgınış diye öğretmenim vardı benim, Allah rahmet eylesin. Asker kökenli. Okul geç başladık biz, yaşlıydık. Bir sene 6 ay kadar gittim. Ancak harfler öğrendim. A, Kaç yaşındaydın gittiğinde? 10 var mıydın 10 yaşında? vardım. Köyde mi okul vardı? Köyde okul vardı. Burada bizim eski okulumuz var şurada. Aşağıda da yeni okulumuz var. Her taşta imzam var.
okulu, yeni okulun her taşında imzam var. Pirinci nasıl ekiyordunuz? Nasıl topluyordunuz? Şimdi suyu getiririk, düşe önce çizerik. Mesela çizerik derken insan gücüyle yapılıyor. Hat bunlar. belirlerdiniz. Aha. Lek derler bunlara, lek böyle leke bölerler. Ondan sonra iki kişi o pirinci saçar şey gibi önlükle. Arkasından suyu bırakırlar. O şekilde dişek tamamen pirinç olur. Sen de hiç ektin mi pirinç? Pirinç ekmedim de biçer döver çalıştırdım ben 2 sene. Güzel. Şimdi yok çocukluk O zaman işçi tutardı, işçi. Dağ köylerinden işçi getirirlerdi. Tabii ben de çocuktum, arada giderdim. Saka dedik mesela. O sakalar ayrı. Bir de işçi ayrı. İşçi bunun efendime söyleyeyim biçimine gelir. Orakçısı var, efendim başakçısı var. orakla biçerlerdi. Orakla biçerler. Vardı ya. He. Şimdi O şenekçiler getirir, böyle höme göbek harman yapar. ya harman Patos üzerine vardı, patos. O patosu getirirler, yanaştırırlar. Patosa şimdiki gibi böyle sap verir gibi şeyi verirler. Şelti verirler. Onun akan yeri var böyle. Oraya telisler vardı. Eskiden kırmızı şeritli telisler. Telisler harmandan 90 çuval, 100 çuval, 70 çuval harmanına göre pirinç çıkardı telislerde. O telisler sonradan develerin vasıtasıyla sergen dedik biz. Sergene çekilir. O senin dediğin olay işte ondan sonra serilir. Orada da gene işçi onu karıştırır, toplar. Çelti kuruduktan sonra tekrar çuvallanır. Kahramanmaraş'ta fabrikaya gider. Miçer döver vardı bizim sene 51 model. Austin. Onlarla gittim. O zaman orada şeyin pervanesini söktük. Sadece bıçağın helezon kısmı kaldı. İşçi onu getirir, çeldi, helezonun ağzına atar. Biz de orada bir kere ayar verdik. Onun aynen çuvallama yeri var. Oraya çuvalı takarlar. Biçer dövdüğünü çuvala getirir. Sapını arkaya atar. Ardından da tekrar o sapı isteyenler var vatandaştan. Gelir o sapı böyle siftir. Biçerin kaçırdığını. O da oradan faydalanır. O şekilde çelti elde ederdik. Şimdi çocukluk yıllarında çelti ektim. Başka bir şey ektiniz mi? Başka ne ekmedik ki? Efendim buğdaya geldik. Efendim mesela. Baban sana hiç bağırıyor muydu? Çelti suyu göç getirdiğin zaman nerede kaldın oğlum diyor muydu sana? Arada sırada bunlar olur baba oğul arasında. Şimdi evliliği askere gitmeden önce mi evlendin? Askere gidip geldikten sonra. Askere gitmeden evlendim. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? Biliyor musun ki? Yenge hanım akraba mıydı eşiniz? O da hikayeli. Yenge hanımı emmimin kızı benim. Evet. Ben direndim almamaya. Direndim babacığım. Gel bu akraba evliliğini yapmayalım. Çünkü duyuyor sakat çocuk oluyor bilmem ne oluyor. Rahmetli şeyinden geçemedim. İşte hemen düğünü kurdu. Düğün nasıldı? Davul zurnayla mıydı? O davul, belki 10 tane aptal vardı. Kaç gün sürdü düğün? 3 gün 3 gece mi sürdü? Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta.
Vallahi ya. Bir de Çerkezlerin akordiyonları falan varmış. Doğrudur, mızıkamız vardı. Sen çalmayı biliyor muydun? Dinlemeyi bildim. Güzel. Güzel. Güzel ifade. Güzel. Yerledim, onbaşı oldum. Nereye gittin askere? Askeride Isparta'ya gittim ben. Isparta 58 tümene. Orada, Acemi Birliği. orada da 2 seneyi bitirdim. Tezkeremi aldım geldim. 2 yıl askerlik yaptın. 2 yıl asker. İzne geldin mi 2 yıl içerisinde hiç? Bir ayım kala geldim izine. Bir ayım kala. Şimdi evlendin gittin. Eşine hiç mektup yazdın mı? Ya onlar aklımdan mı kaldı işte bir şeyler yazıyorduk ha. Evet. Şimdi askerde geldin. Geldim. Tabii çiftçilik devam. Ya malımız vardı, koyunumuz vardı, mandamız vardı. Ne oldu her şey? Onu bir anlat. Mandayı sütünü ne yaptın? Manda yoğurdunu çok mu yedin? Aba manda yoğurdu. Annem rahmetli geldi. Rahmet öyle bir yoğurt yapardı ki. Ya bizim 3-4 tane mandamız vardı. Birazını sağardık, birazını da şeye koşardık. Çite koşardık. Herkes öküz koşardı. Bir manda var. 2 tane mandaya boynduru takarız. Ardına bazen sabanı takarız, bazen pulluğu takarız. Pullukla onu gördük müydü? Mandalar kuzu gibi. Affedersin, motor gibi devirir toprağı. Onlardan o şekilde. Bizim ulaşım aracımız mesela mandaydı. O şekilde. Manda vardı, öküz vardı. Bunlarla işte arpa, buğda, efendim buna benzer şeyleri şeker yapardık. Mesela berdi çekerdik, odun çekerdik, örtü derik, o örtü çekerdik. Bunlar birer ay sürerdi, birer ay. Bir ay berdi çekerdik, bir ay örtü, otluk derik mesela hayvanlara, otluk çekerdik. O şekilde yaşamayı sürdürürüz. Şimdi tabii bu mandalarla çiftçilik yaparken zor bir süreç. Hiç sinirlendin oldu mu? Mandaya hiç böyle kırbaçla, değnekle çok vurdun mu? Yok öyle bir şey olmaz. Mandaları severdim. Hatta yaymaya gönderirdim. Bizim orada çay var. Çaya geçerken binerdim sırtına, çayı mandayla geçer. Çay. Yalnız manda çok inat bir hayvan. Birinin adı Arap, birinin adı Aslan. Bunlar gece dövüşürler. Aslan Arap aslanı kaçırır. Sonunda da babam bir tane şey aldı. Bu dağ köylerinden bir tane aldık boynuzları kırık. O da namussuz adama sürer. Karşısında kimse duramaz. Gece çıkar köyün içine. Allah ver de karşısına gelesin. Bir tek abim Hasan rahmetlik karşı koyardı. Akiz bir hayvandı. Hatta bir gün nasılsa boşanmış. O Arap dediğim hayvanı önüne katmış. Ya bu bizim karşı köyler var. Hayvanı dolandırmış. Baktım ki hayvanı çatlatacak. Ata bindim. Yettim ayırmaya. Bu defa bana sürdü. Ata döndü sürdü. Baktım olmuyor. Oradan geldim. Nahırdan aslanı ayırdım. Aslanı götürdüm. Aslanla onu önüme kattım. Bu aradım. Zaten öbür araban affedersin suya yattı, bakacağı kalmamış. Yani o şekilde inat bir hayvanda. Evet. Askerde ilk kızım oldu Hayriye'de. Şimdi yaşıyor. Bir kızım oldu. Ardından işte Sen askerdeyken mi kızın oldu? kızım askerdeyken oldu. Evet. Şimdi askerde geldin. Babanın yanında kızı kucağına alabildin mi? Hayır öyle bir şey yok. Ayıp Çerkezler'de.
Onu yapamayız. Çocuklara hiç karışamazdım. İşte abimi götürürdü. Göndeki hasta olduğu zaman öyle bir şey yapamayız. Aramaz. Ayıptır diye. Evet, o gelenek var ama yanlış bir gelenek. Evet, yanlış bir yer. Yanlış bir gelenek. Ben mesela hanım hasta oldu. Alıp doktora götüremiyorum. Babam rahmetli her şeyde iyiydi. Bazen de cergez damarı vardı. Bir şey söyledim, sen iyisini yap derdi, bizi reddederdi. Hatta Şimdi koyunlara da çobancılık yaptı. koyunlar şöyle. Hisar köyü var koyunda. Ortaklık koyunumuz var orada. O ortak dedi ki ya bunları bölelim dedi. Rahmetlik beni gönderdi. Oradan 20-25 tane keçi koyun aldım geldim. Bunları bakmaya devam ettim. Bir senede 50 tane oldu. Bir senede 50 tane oldu. Ha yürü ha derken bir tane ortak bulduk. Ali Tago derler. Ali Tago. Adamın 150-200 tane yakın koyunu var. Orada ondan 100 tane aldık, kattık. 100 de bizimki oldu. 200 baş koyunumuz oldu. 200 baş. Gününe rahmetli annem yatak yapardı, keçe yaptı. Ondan sonra hatta onu ortaklık yapmadan evvel rahmetli annem bir sene 3 tane yağ yaptı. 3 tane. Koca kazanla yağını kaynattı, taze yağ yaptı. Ayranı yanlar, yağını alırlar, ayran yiyecek. Sineklere yem olsun. O şekilde yani maddi durumumuz çok iyiydi. Böyle yoğurtla, yağda şeylik çekmedik. Tabii koyunlarınıza bakarken, çobancılık yaparken yani. Evet. Hiç dağda onun sütüne sağıp içtin mi? Ama onun bir telemesi olur. Koyunları mevsimi geldi mi örüme götürdüm. Efendimiz o sabah örümü olur, bir de akşam örümü olur. Evet. Ondan sonra örümden gelince rahmetli annem bunları sağar. Sütünü alır, toplar, ondan sonra güzelce pişirir. Bu arada biz de işte arada sırada teleme dedik biz. Evet. O sağlam sütten alırız. İncir var ya incir. Evet. İncirin şeyini sıkarık. Ondan içine de biraz şeker atarık. Benim boynum arasa kiloya gibi oldu. Genç adam. Evet. Yani işimiz geliyor. Bünye yerin. Şimdi de onun hazretini çekeyim maalesef. Yenge hanımla eşinizle ilk kavganız nasıl oldu? Bir defa döndüm ben eşim bir daha. Çok pişmanım. Rahmetli hastalandı. Şeker vardı. Kendini götürdüm. Hastanede tedavi ettirdim. Kalp damarını kalp ameliyatı oldu. Rahmetli anasından doğmuş gibi oldu. Neticede bir daha düştü. Götürdük bu sefer. Deminki gene de geldim ben. Bir Çerkezler, bir de Rumeli Macirler geldi. Babamla beraber tahmin ederim 3 ev mi 5 ev gelmişler Çerkez olarak. Tahmin devamında
yaşaya insanlar çoğalıyor o şekilde. Bir de senin bu avcılık sevdan varmış, avcılık sevdan. Ha, avcılık sevdam var diye can yaktım Allah kiralarmaz. Hiç günümden kaçam. Tavşan mı vuruyordun? Tavşan, keklik. Affedersin o pisin avına kadar gittim ben. Ama iyi bir spor, iyi bir meslek değil. Şimdi bir de tabii senin bir muhtarlık hikayen varmış. Evet. Muhtar olmuşsun. Evet, Bu köyün ilk muhtarı sen miydin? yok. Benden evvel biliyorsun muhtarlık çekişmeliydi. Rahmetlik babam yıl bir ay evvelden başlarlar. Otururlar odaya. Tezbah Ali gelir, Veli gelir, Mehmet gelir. Tezbah dönder seçime kadar. Babama dedim ki ya arkadaş bırak şu muhtarlığı kim olursa olsun. Şu dediği konuyu ortadan kaldır. Yok karışma sen. Ne diyeceğim bize geldi yine adaylar dikildi. Efendime söyleyeyim dedi o. Okulda toplantı yaptık. Ben selam aleyküm selam. Dedim ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dedim Allah aşkına şu dediği konuyu bırakın. Ya arkadaş ha muhtarlar ben dedim ha ben bu işi laf edeceğim. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın der. Kuru atarım. Kime çıkarsa kuru onu muhtar yaparım. Evet. O zaman Seçime gitmeye gerek yok. yok. Tek muhtarlık. O zaman Yazı tura muhtar. o zaman dediler ki kardeşim sen muhtarsın. Dedim ha muhtar da adaylar da benim ağzım. Onu toprağa gömdük. Ondan sonra seçimde bizde muhtarlık seçim bilmem ne seçim. Sen yani devrim yaptın orada aslında. Devrim yaptım ya. Yani Rakiplerin de şey yapmış. Yalnız devrim orada yapmışsın, devrim seçimi bitiriksin. orada devrim yapmadım. Ya. Geldiğiniz yol var ya. Sene 51'de onun adını ben çektim. 51. Onun asfaltını ben döktürdüm. Köy hizmetlerine Evet. teşekkür Şimdi tabii. ilk muhtarlığını oturup anlaşarak muhtar oldun. Evet. İkinci dönem İkinci dönemde de zaten sözsüz seçtiriyorum ben. iki dönem mi muhtarlık yaptın? İki dönem oldu. Ondan sonra bıraktın. Senden sonra muhtarlık tekrar seçimle mi oldu? Hayır. Yine. Emmimin oğlu var. Onu yaptık muhtar. Ondan sonra ben de 89 muydu? Neydi benim muhtarım? Alt yapısını, sosyal yapısını ben yaptırdım. Benim kılıcım Anap'ta sağa da geçiyordu, sola da geçiyordu. Özal'la hiç sohbet etme fırsatı buldun mu? Bizim bu Bir defa yaptık İslahiye'de. Rahmetlik gelmişti oraya. Orada karşılama yaptık. Özal'ı orada gördüm. Onun haricince Özal'ı görmedim. daha önceki siyasiler hiç gördün mü? İsmet İnönü'dür, Adnan Menderes'tir, bilmem. İsmet Ünlü Allah rahmet eylesin. İyi bir liderdi. Hatta biz sene 51'de 51 nolu Toprak Tevzi Komisyonu geldi buraya. Biz o zaman bizi o Demokrat Parti'nin çok süllesineydik. 1000 dönüm yer kaybettik biz. 1000 dönüm. Niye ettik? Cebelliymiş. Cebelliymiş. Hesabını Allah'a versin yapanlar. Menderes'in dönemi değil mi o? Toprak reformu dediği 951. Onda o toprak reformunda senin toprağını niye verdiler? Yani o normalde he? İsyanı, Yok, toprağı şimdi vermediler diyor ya. isyanın 50'şer dönüm tapu verdi bize devlet ya. Evet. Komisyon
Geli 50 dönümün dışında yer tanımıyor sana. Bizim mülkiyet sahibi de toplandı. Yargıtay'a bir yazı yazdı. Yargıtay'dan gelen yazı aynen şöyle. Her ne kadar babalarına 50'şer dönüm yer verilmişse bu evlatları tarafından genişletilmiştir. Tapının dönümüne de hüdüdüne mütevelliye bir karar verdi. Komisyon götünün üstüne oturdu. Kalan yerlerimizi o şekilde aldı. Ya İsmet İnönü'yle bir karşılaşma şansınız oldu mu? İsmet İnönü'yle karşılaşma olmadı. Yalnız İsmet İnönü'nün yanında yaverlik yapan kumandanla karşılaştım. Onun anlattığını anlatıyorum ben. Evet. Şimdi Adnan Menderes'le dönemi hatırlıyorsun. Adnan Menderes'i görmedim. O dönemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Onlar ölecek insanlar değil. Böyle insanlar bu memlekete gerek. Şimdi neticede onun anlattığını anlatıyorum. Bir gün diyor geldik diyor, o zaman Fransız istilası başlamış. Fransız istilası. Fransızlar toplanmışlar. Şahşalı dağları şunu bunu yapıyorlar. O zaman rahmetlik Atatürk de sağ. Diyor ki burada diyor bu Fransız şeyine kim girer diyor. Ünlü diyor ki bana 3 tane diyor şey verin diyor. Şunu içerim ben. 3 tane Fransız elbisesi bulun diyor. Ben girerim diyor. Nerede oluyor bu olay? Bu olay nerede oluyor? İşte o İstanbul'dan mı oluyor? Ankara'dan mı Ha, sen oluyor? genel anlatıyorsun. Evet. Neyse. Kalkıyorlar. Ünlüye 3 tane Fransız elbisesi buluyorlar. Ünlü yanına da adamlar alıyor. Elbiseyi giyiyor. Bunların işine dalıyor. Kafaları da manyak ya. Affedersin, bunların anasını ağlatıyor orada. Ünlünün öyle bir fedakarlığını ona emrerdi, yabandan duydum ben bunu. Şimdi bir de o dönemde kıtlıktan bahsediyorlar. Ha, İşte kardan dolayı kaynaklanan kıtlıktan bahsediyorlar. babam rahmetli bunu yaşadı. Kıtlık senesi o zaman büyük sıkıntı çekmişler. Darıcan dedik biz, darıcan. Çeltiğin şeyinden yiyorlar. O darıcanı almak için burada bulamamışlar. Nenem rahmetlikle beraber sakça gözü var, sakça gözü. Nenemle babam oraya gidiyorlar. Orada bir kırat darıcan aldık geldik diye. 3 günde biz teke sakalıydık, teke sakalı ot. Nenem rahmetlik 3 günde bunu toplamış, 3 gün. Onu biraz da evde alıp bunları birbirine kattı nenem diyor. Bunu kalktı hamur yoğurdu diye. Bir hafta 10 gün bundan o kıtlığı yaşamış baba. Yaşamış. Şimdi rahmetlik de ömrü uzadı. Zehir Cumhur diyor ki ben diye yatmadan evvel manda yoğurdu diye. Yanına bal diyor. Evet. Bir şey daha söyledi onun adı. Bunu ye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Onu da diyor ya. söyledi. Onu He, diyor. onu mu diyor? Vurma O işe söyle ondan duydum Yulaf- ben yulaf de ezmesi, televizyon. İçine yulaf ezmesi derim. Şimdi amcacığım, Evet. şimdi hiç unutamadığın, seni en fazla üzen ne oldu? Unutamadığın, seni üzen bir olay. Beni üzen bir olay. Bir arkadaşımın ayağını kestiler.
Ayağını kestiler. O onda üzüldüm. Bu da oradan geldi bana, bu damar tıkanması. Çok üzülünce. Şimdi bazı şeyler ne fazla sevineceksin ne de fazla üzüleceksin. Rayında duracaksın. Biz rayında durduramadık. Aha biz de şimdi çekiyor. Seni en çok sevindiren ne oldu? Ha, ben en çok... Mutlu eden. Ben en çok sevindiren bir traktöre binip de tarlaya gittiğim zaman çok hoşuma gelir. Bir de tüfeğimi takıp köpeğimi yanıma aldığım zaman dünya benim olur. Şimdi fırsat bulsan gider mi hava? Bitti o iş. O iş tamam. Rahmetli Cemil Özmal diye bir doktorum vardı. Cemil Özmal. Allah rahmet eylesin. Bu gelir tüfeği omuzuna takar, bizimle gezer. Adam 70-80 yaşında. Hani şeyler, sular var ya, mikroplu. Orada der ki ya içim bu sulardandır. Ya doktorum böyle olur mu? Kardeşim şu anda sizin direncinize mikrop karşı koyamaz. O rahmetlikten de spor olarak en güzel spor bunu seçtim. Allah rahmet eylesin. Şimdiki gençlere ne nasihat edersin? Nasihatın, önerin ne şimdiki gençlere? Ha, şimdiki gençlere önce bayrak, sonra vatan, cumhuriyet. Bunlara sakın dil uzatmayın. Dil uzatını da elinizden gelirse ray yuvasına gönderin. Yani gençlere çalışmayı tavsiye ederim. Yatma değil. Çalış, çalış, çalış. Gençliğin kıymetini bil. Gençliğinizi affedersin, bokuna öldürmek. Öyle affedersin, radyo telefonu alıp da parmaklarınızı yormayın. Parmaklarınızı tarlada yorun, kitapta yorun, kalemde yorun. Tavsiyem bu benim. Peki bildiğin böyle okuduğun şiir, türkü falan var mı? Söyleyebiliyor musun? Var var. Öyle ondan bize okusana bir şöyle. Tamam. Parmaklarınızı yormayın. Parmaklarınızı tarlada yorun, kitapta yorun, kalemde yorun. Tavsiyem bu benim. Peki bildiğin böyle okuduğun şiir, türkü falan var mı? Söyleyebiliyor musun? Var var. Öyle ondan bize okusana bir şöyle. Tamam. Ha, saz var mı? Saz var Ben mı? ben şimdi eşime söyledim. Bak bir Eşim de onu bir anlat hala anlat bak. Hikayeyi anlat öyle gidelim. Yok. Kızmış da sazı Dede- kırmışsın ya. Kızmışsın, sazını kırmışsın sen. babam kızdı, babam rahmetli. Ha işte onun Onu hikayesinden bir ondan sonra anlat başla. bakalım. Ya şimdi ben gençken bağlama çalmayı severdim. Ona uğraşıyorum. Tamam, bunu söyledik. Onu çalmaya uğraşıyorum. Bunlar bir kabile geldiler, ihtiyar cemiyeti işte. Bu da geldi, rahmetlik benim odama gitti. Bağlamayı gördü. Bunu eline aldı, dama girdi, başladı vurmaya. Ya arkadaş dedim bırak çalayım ya. Bunu sen öyle yaptın diye ben de bağlamanın kurşundan tuttum. Kaldırdım yere. Bir daha da eline bağlama alma. Almadım bir daha. Bir şeyler öğrenmiş miydin o zaman? Çalıyordum ya yavaş. Neyi çalıyordun? Ezon geleni çalıyormuşsun galiba. Ezogel'in iyi söylüyor musun? Söyleyip çalıyor musun? Ya ezo gelin zamanı o. Onlar yanımda benim var çerezler. Ha. Ne çaldı? İlk öğrendiğin parça neydi? Makaram sarı bağlar. Hadi Oo, bir hadi söyle söyle bakalım. Seherlerde kakar idin, ceylan gibi bakar idin. Seherlerde kakar idin, ceylan gibi bakar idin. Miskin amber kokar idin,
Seni Rabbim benden aldı. Seni Rabbim benden aldı. Beni öksüz yetim koydu. Aman kader, zalim kader, yerden yere vurdun yeter. Aldın benden sevgilimi, beni öksüz koydun kader. Diline sağlık, diline sağlık. Bunu eşime söyledim. Ben hadi devam edelim o zaman. Sen Tamam. kendi anlat. Tamam devam et sen anlat. Şimdi Serbest anlatsın. geldi kızım dedi ki, baba böyle böyle diyor anam dedi. Öyle mi diyorsun dedim. Evet. Kalktım sabahleyin hastaneye vardım. Allah rahmet eylesin. Vardım yatıyor. Dedim hanım, Suudiye'ye böyle böyle bir şey söylemişsin. He dedi. Dedim madem sen bu yaptıklarını hatırladıysan ben sana hakkımı anam sözü gibi helal ediyorum. Sen de hakkını bana helal et dedim. Oradan haklık helallaştık. Zaten uzun sürmedi. Yani yazmasına gerek kalmadan halelleşti yani. Evet evet. Senin anlatmak istediğin, Söylemek gençlere istediğin ne var? öğüt vermek istediğin, Bunu verdi, gençlere verdiği öğüdü öğüt de verdi. şeyi diyorum. Anlatmak istediğin senin Anlatmak aklında kalan bir istediğin şey var mı? Şimdi benim muhtarlık döneminde o okulun rahmetlik çakmaklar vardı bizim akrabalar. Bunlar Mahmut Çakmak ismi oldu da Selahattin abi vardı. Ökkeş vardı. Bunlar okulu yaptırmaya teşebbüs ettiler. Bu arada başka birine vermişler şeyi. Adını sen söyle, başka birine vermişler. Ben dedim ki Selahattin abiye, arkadaş siz buraya bir hayır yaptırıyorsunuz ama ben bu sorumluluğu da almam dedim. Niye dedi? Bana göre böyle dedim. Orada manalı. Ya o nasıl yanlış yaptık diye kalktı. Beni Ankara'ya çağırdırdı rahmetlik. O arkadaş ya dedi ki bütün hesabı gideme Ahmet aktar dedi. Başladık okula. Tabi okul İslahiye'nin lojmanlarını yapan Seyfi Usta vardı. Seyfi Usta Mersin'de. Askeri Senin lojmanlar mı? Duvar ustalığın falan var mı senin? Ben taşeronum, yaptırıyorum, yapma yok. Ben çivi gelecek ama. Sonra, Biraz önce dedin de okulun her taşında imzam var dedin de Taşeron o olarak aklıma yani. geldi. ya işte yaptırıyorum ya. Gittim İslahiye'den bu Seyfi Usta'yı aldım geldim. Bunlar Karadeniz, Mersin'de oturuyorlar. Okulu anlaştık, verdik. Tabii şimdi de güle güle otursunlar. Oğlum şeyini de yeğenim var benim yukarıda Hamit Gezer. O benim tahsilim yok. Ben fazla tahsilen işim yok. Ben alayım işin gerçeğini söyleyeyim. Onu çağırdım. Daha da bana cüzdanını saklıyorum hatırlıyorum. Oğlunun resmini saklıyorum. Onunla beraber o gördüğünüz okulu yaptık. Devlete de teslim ettik. Güle güle oturdular. Gelelim yola. Sene 51'de o gördüğün yolun hatını ben çektim. Traktör vardı o zaman hidrolik yok, çekili traktör. Masey Haris, 44'lük Masey Haris.
Yanıma zengin. 1951'de mi? Evet. Sen doğum 1941 gözüküyor. O zaman daha büyüksün sen. Tabii o zaman. 11 yaşında, 10 yaşında oluyor o zaman değil mi? Doğru değil ama o Yani gerçek doğumu kaç sen onu söyle. 38 Yani 41'de rahmetli olmuş. Annem 41'de rahmetli. Ben nasıl diyor? O yanıysa ben ha, yani o da ilginç. Acaba 31 doğumlu falan olabilir mi? Bence Değil o kadar değil de 38. onu 38 yapalım burada. neticede vardım ya. Yazıya vardım köy hizmetlerine. Müdürüm durum böyle. Neydi adamın müdürün adını unuttum yine. Kiliste hala selam gönderiyor sağ olsun. Ne? Nadir Bey var. Müdür Allah razı olsun. Dedim müdürüm durum böyle. Bir kağıt verdim ona. Şantiyede bu Kurtlar Köyü var burada çalışıyor. Vardım şantiyeye. Formana dedim kardeşim aha kağıt. Sizin müdürünüzün kağıdı. Ne gerekse söyleyin. Buradan vardık. İşte hazır şeyler aldık. Yalnız orada bana dedi ki müdür, yalnız dedi, öğlen yemeğini sen karşılayacaksın. Ekibin, dağılmış ekip. Hisar yolunda bir lokanta var. Oraya geldim. Dedim, ustaya ne alıyorsun? Dedim senden anlaşalım. Ekip gelecek burada, öğlen yemeğini yiyecek, hesabı benim adıma yazacaksın. Anlaştık. Formülü aldım geldim dedim ki, buraya geleceksiniz öğlen yemeğini. Canınız ne yiyecekse yiyeceksiniz. Orayı öyle bağladık. Kalktım, 20 tane müdürü davet etti. Antep'ten müdürler. Müdürler geldi burada yeğenim var şu evde. Fikret'le gittik Maraş'a. Tatlısını, meyvasını aldık geldik. Yol müdürlerinin de üçü de bayan. Tabii yediler, içtiler. Formenlerini topladı bayan hanım. Dedi ki, bütün köylerin yollarını gezeceksiniz, muhtarın yolunu bitirecek. Kar yağıydı, biz asfalt döküyoruz. Bize 30 ton asfalt vermişlerdi. 30 ton asfalt 80 tona çıktı. Yolu da o şekilde kar yağarak yaptık Allah'a şükür. Herkes Celal Doğan'a teşekkür yaptı. Ben de köy hizmetlerine teşekkür yaptım. O da güzelmiş.